Merhaba, ben Enes. Bu videoda başlıkta gördüğünüz 4 akıllı saatin detaylı bir karşılaştırma videosuyla beraberiz. C1 modeli hariç diğer 3 modelin detaylı olarak incelemesi kanalımda mevcut. Bu diğer 3 akıllı saatin de karşılaştırması epey soruluyordu. C1'in incelemesinden çok onun da içinde olduğu bu 4 saatin bu şekilde bir karşılaştırması işinize daha çok yarar diye düşündüm ve bu videoyu hazırladım. Ürünlerin hem satın alma linkleri hem de inceleme linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Aslında bu 3 tanesi akıllı saat, Mi Band 5 bileklik, ancak Mi Band 5 ile de karşılaştırmaları çok soruluyordu ve teknik özellik olarak da Mi Band 5 epey iddialı olduğu için onu da bu karşılaştırmaya kattım. Bu 4 cihaz ile de herhangi bir şekilde aramalara yanıt veremiyoruz, mesaj yazamıyoruz. Sadece gelen bildirimleri görebiliyoruz. Adım, uyku, nabız gibi sağlık aktivitelerimizi takip edebiliyoruz ve telefonumuza gelen mesajları veya diğer bildirimleri görebiliyoruz. Bu modellerin de bazılarının kendi aralarında karşılaştırmalarını ve Haylo marka tüm akıllı saatlerin incelemelerini kanalımdan izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Tasarımlarına bakacak olursak gördüğünüz gibi 3 tane saat, bir tane de akıllı bileklik görüyoruz. Yani burada Mi Band 5'i tasarım olarak bunlarla kıyaslamak doğru olmaz. Yani özellik olarak onu kıyaslayacağız. Çünkü önemli bir sorunun cevabını verdiğiniz zaman gerisinin çok bir anlamı kalmıyor. Yani kolunuzda bir saat mi görmek istiyorsunuz yoksa bir akıllı bileklik mi? 3 saatte de 1.28 inçlik bir ekran bulunuyor. 240'a 240 çözünürlüğünde. Şöyle ekranlarına baktığımızda bu 2 saat özelleştirilebilir temayla geliyor gördüğünüz gibi. Ekran kalitesi olarak çok bir farkları yok. Bu Imilab biraz daha sarımtırak olarak gösteriyor renkleri. Yine Imilab kenarları da 3D kavisli olduğu için en göze hoş gelen ekran Imilab'ın ekranı diyebilirim. LS05 ve C1'in ekranı biraz daha cama dokunma hissiyatı uyandırıyor. Imilab ve Mi Band 5 biraz daha plastikle cam arası bir yüzeye dokunuyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyor ve daha hoş bir dokunma hissiyatı var. En kaslı ve gerçek bir saat gibi duran C1 modeli gördüğünüz gibi. Dışarıdan gören birisi kolunuzda normal saat olduğunu sanabilir. Şöyle gördüğünüz gibi 3 akıllı saatin de bir miktar ekranı parmak izi bırakabiliyor. Mi Band 5 ise gördüğünüz gibi zaten bir akıllı bileklik. Oldukça sade ve şık durduğunu söyleyebilirim akıllı bileklik tercih etmek isteyen kişiler için. 3 saatte de ekran büyüklükleri aynı olmasına rağmen Imilab modelinde ekran kenarları biraz daha ovalleştirilmiş olduğu için bir tık daha büyük hissiyatı uyandırıyor. Şöyle bir kalınlıklarına baktığımız zaman C1'in en kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Burada en ince olarak LS05 modelinin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığınız zaman Imilab'ın da şu bölümü biraz daha kalın LS05'e göre. Ağırlık olarak yine LS05 ve Imilab 54 gram ağırlığa sahipken C1 modeli 58 gram bir ağırlığa sahip. Çok da fazla bir fark hissettirmiyor açıkçası. En hafif olan tabii ki Mi Band 5 modeli. Ekran parlaklıklarına baktığımızda ise LS05, C1 ve Mi Band 5'in gayet güneş altında görülebilir bir ekranı bulunurken Imilab biraz daha güneş altında görülmesi zor bir ekrana sahip. C1 modelini çok uzun süre kullanamadım. Yaklaşık olarak bir haftadır kullanıyorum. Diğer modeller uzun süredir ben de dönem dönem kullanıyorum. Bütün modellerde ekranda herhangi bir şekilde bir çizik olmadı. Çiziğe karşı duyarlılık açısından çok bir farkları olduğunu düşünmüyorum. Saatlerin şöyle bir kordon kalitelerine bakacak olursak en premium ve malzeme kalitesi olarak en ele hoş gelen Imilab modelinin kordonu diyebilirim. İkinci sırada bu iki modelin kordonları oldukça benzer. Bu iki modelde şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane kordonun ucunu takma aparatı bulunurken Haylo modelinde bir tane bulunuyor. Mi Band 5 modeli de gayet başarılı kordon kalitesi olarak. Bu arada tüm modellerin kordonlarını elimizle çıkartıp değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle arkalarına baktığımız zaman ise burada Mi Band 5, LS05 ve Imilab modelinde 3 tane nabız sensörü bulunurken C1 modelinde 1 tane nabız sensörü bulunuyor. Arka tarafına da Türkçe olarak yazmışlar. Mi Band 5 modelinde de 2 adet nabız sensörü bulunuyor. Bu arada tüm cihazların da mıknatıslı olarak bir şarj aletleri bulunuyor. Bu arada şimdi fark ettiğim bir detay da Imilab'da burada delikler bulunmuyor. Açıkçası bu deliklerin de tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlar kısmında yazsın. Yani genel olarak malzeme kalitesi olarak saatlere bakıldığında bütün saatlerin fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Ben tercih edecek olsaydım da tasarım olarak sanırım Imilab modelini tercih edebilirdim. Biraz daha saat görünümlü bir tasarım istiyorsanız da C1 modelini tercih edebilirsiniz. Evet, temel kısmına geldiğimizde ise LS05 modeli hariç diğer 3 akıllı bileklikte veya akıllı saatte tema desteği bulunuyor. Üçünde de özelleştirilebilir temalar. Yani kendi istediğimiz resimleri de atayabiliyoruz. Mi Band 5 modelinde
ve C1 modelinde özel tema yüklerken saat kısmını istediğimiz yere aktarabiliyoruz. Imilab modelinde saat özelliğini istediğimiz yere aktaramıyoruz. Sadece sabit bir yerde duruyor kendi istediğimiz resmin üzerindeki saat. C1 modelinde dikkatimi çeken bir nokta oldu. Elimizi bu şekilde kaldırdığımız zaman saatin kadranı yarım saniye belki biraz daha az sonradan ekleniyor gibi geldi. Yani direkt tema olduğu gibi çıkmıyor. Çok rahatsız edici bir durum değil ancak bunu da belirtmek istedim. Letgo'dan mesaj geldi. Ölçüm tutarlılığı kısmına geldiğimizde ise 4 cihaz da 24 saat boyunca nabız takibi yapabiliyor. Biraz ilginç bir test oldu benim için. 4 akıllı saati de koluma taktım ve bir gece geçirdim ve burada gördüğünüz gibi benzer bir uyku performansları verdiler. Ancak burada gördüğünüz gibi yattığım saat 22.51, kalktığım saat 06.00. Uyuduğum süre 7 saat 9 dakika. Gördüğünüz gibi yattığım saati ölçme konusunda en yakın olarak Imilab markası 22.52 olarak işaretlemiş. Mi Band 5 dakika geç uykuya daldığımı fark etmiş. Uyandığım süre olarak da neredeyse benzer performans sergilemişler. Kalktığım saati doğru bir şekilde tahmin edebilmişler. Toplam uyuduğum süre 7 saat 9 dakika. Bu akıllı bilekliklerin veya saatlerin ölçtükleri sürede gördüğünüz gibi 7 saat 2 dakika Mi Band 5 ölçmüş. C1 7 saat 1 dakika ölçmüş. LS05 7 saat 7 dakika. Imilab da yine 7 saat 7 dakika olarak ölçmüş. Derin uyku kısmında ise tamamen farklı ölçmüşler. Açıkçası bu derin uyku kısmını çok bana inandırıcı gelmiyor zaten bu akıllı saatlerin ölçme konusunda. Yani hepsi farklı bir şekilde ölçmüş. LS05 3,5 saat ölçmüş. Mi Band 5 20 dakika ölçmüş. Yani neye göre ölçmüş o da soru işareti diyebiliriz. Aslında burada güzel bir şekilde benzer performans sergileseler de bu akıllı saatleri yanıma aldım. Sabah bir yürüyüşe çıktım. Adım sayarlarını test etmek için adım sayarlarını test ettim. Eve geldim ve C1 modeli halen daha beni tekrar uykuya daldı olarak göstermiş ve burada gördüğünüz gibi toplam uyku süremi 9 saat 20 dakikaya çıkarmış. Bu da bence büyük bir hata diyebiliriz. Diğerleri gördüğünüz gibi 7 saat 7 dakikada kalmışlar. Onlar da herhangi bir şekilde ekstra uyuduğumla alakalı bir ekstra veri üretmemişler. Adım takibi konusunda yaptığım testlerde de yaklaşık olarak 2 veya 3 adım farklı olarak çıktılar. Yani 100'er adım olarak test ettim. Bazen 99 ölçtüler, bazen 102 ölçtüler. Yani adım sayar testleri konusunda benzer bir performans sergilediklerini söyleyebilirim. Nabız ölçme konusunda ise ilk başta aynı sonucu vermeseler de 20-30 saniye sonra benzer sonuçlar verdiklerini söyleyebilirim. Batarya konusuna geldiğimizde ise Mi Band 5 modelinde gördüğünüz gibi küçük olduğu için 125 mAh'lik bir batarya bulunuyor. C1'in içerisindeki batarya kapasitesini belirtmemişler ancak akıllı saatleri kullanım senaryolarına göre batarya konusunda ciddi değişiklikler olabiliyor. Yani siz 24 saat boyunca nabız takibini açarsanız, bütün bildirimleri açarsanız ve çok fazla titreşim alacak şekilde kullanırsanız akıllı saatinizi, bataryanız bir haftanın altında gidebilir. Ancak normal kullanımda 4 akıllı saatte yaklaşık olarak 10 ile 14 gün arasında bir performans sergiliyorlar. Benim kullanım tecrübemde 4 akıllı bilekliğinde 10 günün altında şarjı bitmedi. Burada her gece akıllı bilekliği kolunuza takarsanız dediğim gibi bu süre bir haftanın da altına inebilir. Su geçirmezlik konusuna geldiğimizde ise 3 akıllı bileklikte IP68 sertifikası bulunuyor. Yani havuza rahat bir şekilde girebilirsiniz. Mi Band 5'te ise 5 ATM yani 50 metreye kadar dalış yapabilirsiniz Mi Band 5 modeliyle. Bütün cihazlarda Bluetooth 5.0 bulunuyor. Telefona gelen bildirimlerle alakalı 4 cihazda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. iPhone X-Ray telefonuna bütün bildirimler stabil bir şekilde geldi diyebilirim. Evet, spor modu kısmına geldiğimizde ise Mi Band 5 modelinde 11 adet spor modu bulunurken Imilab modelinde 13 adet, C1 modelinde 10 adet, LS05 modelinde ise 13 adet spor modu bulunuyor. Genel olarak benzer spor modları bulunuyor. Yani koşu, yürüyüş, bisiklet gibi genelde bu sporlar hepsinde mevcut ancak ağırlık antrenmanı, fitness antrenmanı burada benim gördüğüm Mi Band 5 ve LS05 modelinde bulunuyor. Yani bu hangi sporları daha çok yapıyorsanız onu göz önüne alarak bir model seçebilirsiniz. Genel olarak hepsinde yeterli seviyede bir spor modu olduğunu söyleyebilirim. Saatlerin menü kullanışlılıklarına bakacak olursak LS05 modeli gördüğünüz gibi bazen bu dokunma konusunda tam olarak algılanmayabiliyor. Tam olarak yerini ezberlemeniz gerekiyor. Şu an LS05'in menüleri İngilizce, diğerlerinin menüleri Türkçe olabiliyor. Yani menülerde herhangi bir kasma yok LS05 modelinde. Buradan bildirimlere buradan ancak girebiliyoruz. Direkt ana ekranda bir bildirim özelliği bulunmuyor kısa yol şeklinde. Buradan sağa doğru yaptığımız zaman gördüğünüz gibi hava durumu, nefes alma antrenmanı gibi özellikleri görebiliyoruz.
Imilab modeli de menü olarak gördüğünüz gibi LS05 modeline oldukça benziyor. Onda direkt bu yukarı doğru yaptığımız zaman kısa yolları tek hamlede görebiliyoruz. Yine bunda da sağa doğru yaptığımız zaman uyku, nabız gibi süreleri direkt müzik gibi kısa yollara ulaşabiliyoruz. C1 modelinin menülerine girebilmemiz için direkt bu şekilde buradan buraya gizlemişler menüyü. Bu da o hoş olmamış açıkçası. Direkt tek tuşla menüye girmek daha güzel olabilirdi. Menü geçişi açısından herhangi bir şekilde bir takılma söz konusu değil. C1'in de menüleri gördüğünüz gibi Türkçe. Yine bu şekilde sağa doğru çektiğimiz zaman direkt bildirim ekranını görebiliyoruz. Kullanışlılığı açısından bence en beğendiğim model Mi Band 5 modeli oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde menüleri uygulama üzerinden de istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Buradan ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Yine sağa doğru yaptığımız zaman da gelen bildirimleri ve adım gibi istediğimiz özellikleri buraya ekleyip çıkartabiliyoruz. Bildirim gösterme kısmında ise bütün modellerde Türkçe karakter desteği bulunuyor. Karakter gösterme sayısı olarak Imilab ve LS05 aynı sayıda bir karakteri gösteriyor. C1 modeli şöyle gördüğünüz gibi içinden sonra abone olup zili but kısmına kadar gösteriyor ekstra olarak. Mi Band 5 modeli ise direkt bütün mesajı olduğu gibi gösterebiliyor böyle aşağı doğru kaydırdığınız zaman. Yani mesaj okuma açısından burada en başarılı olan Mi Band 5, ikinci sırada C1 ve bu iki modelde benzer sayıda mesaj karakterini gösterebiliyor. Ekran uyanma süreleri olarak da oldukça benzer performans sergilediklerini söyleyebilirim. Güncelleme almak kısmına geldiğimizde ise Mi Band 5 burada diğerlerine açık ara fark atıyor diyebilirim. LS05 çıktığı günden bu yana hiçbir güncelleme almadı. Halo markası güncelleme konusunda oldukça başarısız. Imilab modelinde de herhangi bir şekilde bir güncelleme şu ana kadar almadı. C1 modeli uygulaması ve menüleri özenilerek yapılmış gibi duruyor. Yani Türkçeleştirme konusunda ve mobil uygulaması konusunda başarılı benim gördüğüm. Yani güncelleme alma potansiyeli diğerlerine göre daha yüksek diyebilirim. Uygulama kısmına geldiğimizde ise burada yine Mi Band 5 diğerlerine fark atıyor diyebilirim. Daha derli toplu ve detaylı olarak bütün verilerin analizlerini Mi Band 5'in uygulamasından görebiliyorsunuz. LS05 ve Imilab'ın uygulaması iOS cihazlarda İngilizce, Android'de Türkçe. C1'in uygulaması ise yine Türkçe ve oldukça başarılı buldum açıkçası C1'in uygulamasını. Yani burada uygulama açısından Mi Band 5, C1, Imilab ve LS05 olarak sıralayabilirim. Genel olarak hepsinde uyku, adım takibi, belli istatistiklerin verilmesi gibi genel özellikler mevcut. Ek özellik kısmına geldiğimizde ise burada Mi Band 5 ve C1 modelinin biraz daha arayı açtıklarını söyleyebilirim. Özellikle tansiyon ölçümü konusunda C1 modeli diğerlerine fark atıyor. Yani diğerlerinde tansiyon ölçümü bulunmuyor. C1'in ekstra bir özelliği olarak el feneri özelliği bulunuyor. Diğerlerinde olmayan bir özellik olarak. Yine fotoğraf çekme talimatı Mi Band 5 modelinde ve C1 modelinde bulunuyor sadece. Yine ekstra C1'deki bir özellik olarak da su içme hatırlatıcısı var diyebiliriz. Yukarıda gördüğünüz gibi uyku, adım, nabız takibi, müzik kontrolü, kronometre, arama reddetme, telefonu bul özellikleri bütün bilekliklerde sabit bir şekilde bulunuyor. Saat üzerinden alarmın aktive edilme kısmında ise burada sadece Mi Band 5 modeli bu özelliği destekliyor. Yine stres ölçümü ve bayan sağlığı takibi konusunda da sadece Mi Band 5'te bulunuyor bu özellikler. Nefes egzersizi ise Imilab modeli hariç diğer modellerde bulunuyor. Evet, genel olarak ekstra özelliklerde bu şekilde. Fiyat kısmına geldiğimizde ise videoyu yayınladığım tarih itibariyle Mi Band 5'in fiyatı 240 ile 250 TL arasında değişiyor. LS05'in fiyatı bir miktar daha düştü ve 210 TL civarında alınabiliyor. Imilab'ın fiyatı ise 400 TL'ye yakın. C1'i ise şu an itibariyle 400-450 TL'ye alabiliyorsunuz açıkçası. Yani son dönemde biraz daha bu C1'in stokları bittiği için biraz rağbet de oldu ve saatin fiyatını arttırdı satıcılar. Ben C1'i 259 TL'ye almıştım. Yani 259 TL bu saat için tam bir fiyat performans fiyatı diyebilirim. Ben eğer tasarım benim için önemli değil, benim için önemli olan fonksiyon diyen bir mantıkta birisi olsaydım eğer hiç düşünmez direkt Mi Band 5 modelini alır geçerdim. Sadece benim için önemli olan tasarım olsaydı da Imilab'ın KV66 modelini tercih ederdim. Benim kolumda gerçek klasik saat görünümünde bir akıllı saat olsun ve bol bol da fonksiyonları olsun diyen biri olsaydım da C1 modelini tercih edebilirdim. Ancak dediğim gibi 259 TL bandında almak şartıyla. LS05 modeli ise şu an itibariyle 210 TL'ye alınabiliyor. Yani eksiklikleri olsa da bence yine de fiyatına göre tercih edilebilir bir fiyat. 210 TL oldukça iyi bir fiyat. Imilab'ın fiyatı bir miktar daha yukarıda kalıyor ancak genel olarak bu 4 modelde fiyat performans modelleri diyebiliriz. Benim tercihim eğer olsaydı
Mi Band 5 özelliklerinde ve fonksiyonlarında Imilab'ın kasasında bir saat olurdu. Mi Band 5 modeli özellik olarak bence diğerlerine fark attı diyebilirim. Xiaomi firması 5. modele geldi ve üzerine kata kata eksikliklerini gidere Mi Band 5 modeline kadar geldiler. Diğer markalar daha çok ürünlerdeki sorunsuzluğu gidermekten ziyade yeni model çıkartarak bir şekilde pazardan pay kapmaya çalışıyorlar. Ancak bence yapmaları gereken bu elimizdeki ürünlere güzel bir şekilde düzenli olarak güncellemeler çıkarmak ve mutlu müşteriler oluşturmak. Bu videoda birbirlerine ne gibi üstünlükleri var bunu anlattım. C1 hariç diğer bütün modellerin detaylı incelemeleri kanalımda mevcut. Siz olsanız hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Saatleri satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.